Bir balıkçı hayal edelim. Ağını denize atıyor, çekiyor, boş. Daha büyük bir ağ alıyor, onu atıyor, çekiyor, yine boş. Ama aslında denizin içi balık dolu. Sorun ağın boyutunda değil, denizdeki balığın ağın deliklerinden küçük olması. İnsanlığın elindeki en büyük ağ binlerce yıldır ışığın kendisiydi ve evrenin yapı taşını bu ışık ile yakalamaya çalışıyorduk. Ama her seferinde başarısız oluyorduk. Bir şey görmek için onu ışıkla yıkamanız gerekir. Ama yakalamaya çalıştığınız şey ışığın kendisinden bile küçükse onu yakalayamazsınız. Şu an bu videoyu izlerken etrafınızdaki her şey, eliniz, soluduğunuz hava, sayısı yıldızlardan bile fazla atomlardan oluşuyor. Ama bugüne kadar hiçbirimiz tek bir atomu bile gözümüzle göremedik. Ne kadar küçüğe inebiliriz? Bir sınır var mı? Bu videoda görünmezi görme yolculuğuna çıkıyoruz ve sonunda çok tuhaf bir yere ulaşacağız. Gözümüz ışıkla çalışır. Bir şeyi görmek ona çarpıp dönen ışığı yakalamaktır. Ama ışığın da bir boyutu var. Bir dalga boyu. Görünür ışığın dalga boyu yaklaşık 400 ile 700 nanometre arasında. Bir atom ise sadece 0,1 nanometre. Aradaki farkı hissedelim istiyorum. Işık atomdan kabaca birkaç bin kat daha iri. Yani ışıkla atomu görmek metre çizgili bir cetvelle saç telini ölçmeye benziyor. Alet ölçmek istediğimiz şeyden daha büyük. Bunu ilk net biçimde ortaya koyan kişi 1873'te yaşamış bir fizikçiydi. Hesabı çok açıktı. Sıradan bir ışık mikroskobu ne kadar mükemmel yapılırsa yapılsın belli bir sınırın altını gösteremez. O sınır atomdan yüzlerce, binlerce kat büyük. Yani mesele kötü mercek değil. Mesele fiziğin ta kendisi. Hatta yıllar sonra bilim insanları ışığı adeta kandıran çok daha gelişmiş yöntemler buldu. Ama o akıllı numaralar bile yeterli değildi. Atoma halen kapılar kapalıydı. Işık ne kadar zekayla kullanılırsa kullanılsın, bir atomu göremez. Bu bir teknoloji sorunu değil, bir doğa yasası. Peki çözüm? Çözüm ışıktan tamamen vazgeçmekti. 20. yüzyılın başında çok garip bir fikir ortaya atıldı. Yalnızca ışık değil, hareket eden her parçacık, bir elektron bile aynı zamanda bir dalga gibi davranır. Ve bir elektronu hızlandırdıkça o dalga boyu inanılmaz derecede kısalır. O kadar kısalır ki görünür ışığın yaklaşık 100.000'de biri olur. Artık deliği kocaman bir ağ değil, atomun yanına sokulabilecek kadar ince bir ağımız var demektir. Ama bir elektrondan mercek yapılabilir miydi? 1926'da bir fizikçi bunu kağıt üzerinde kanıtladı. Basit bir tel bobin manyetik alanı elektronları da odaklayabiliyordu. Tıpkı bir cam merceğin ışığı topladığı gibi. Teori hazırdı. Geriye onu inşa edecek biri kalmıştı. Ve 1931'de bir mühendis elektronla ilk kez bir görüntü oluşturdu. Yıllar sonra bu çalışma ona ödül getirecekti. Ama hemen değil. Çünkü önlerine ikinci bir duvar çıktı. Elektronların dalga boyu yeterince küçüktü. Evet. Ama görüntüyü oluşturan mercekler kusurluydu. Görüntüyü bulanıklaştırıyorlardı. Ellerinde dünyanın en keskin bıçağı vardı. Ama baktıkları camın kendisi buğuluydu. Bu bulanıklık o kadar inatçıydı ki atomu net görmek neredeyse yarım yüzyıl daha gecikti. Ancak 90'lı yılların sonunda bu kusuru düzeltmeyi başardılar. Ve perde aralandı. İlk kez tek tek atomları net bir şekilde görüntüleyebildiler. Şimdi işin en şaşırtıcı kısmı. Atomu görmenin başka yolları da bulundu. Ve bu yol bakmaktan tamamen vazgeçiyordu. Gözleriniz kapalı ve bir odadasınız. Etrafı parmak uçlarınızla yokladığınızı hayal edin. Görmüyorsunuz, hissediyorsunuz. İşte bilim insanlarının yaptığı tam da buydu. Atom büyüklüğünde sivri bir iğneyi bir yüzeye nanometre kadar yaklaştırdılar. Arada minik bir elektrik akımı geçiyordu. Bu akım mesafeye öyle hassastı ki iğne yüzeyde gezindikçe atomların tek tek haritasını çıkarıyordu. Bu cihazı bulan iki isim aynı ödülü paylaştı. Dikkat edin, burada artık atoma bakmıyoruz. Onu adeta parmak ucuyla okuyoruz. Gördüğümüz görüntü bir fotoğraf değil, dokunarak çıkarılmış bir harita. Ve bu beklenmedik bir kapı daha açtı. Madem iğneyle atomları hissedebiliyoruz, onları tek tek itip taşıyabilir miyiz?
1989 yılında bilim insanları 35 atomu yan yana dizerek bir şirketin ismini yazdılar. Yıllar sonra aynı yöntemle bu sefer molekülleri tek tek oynatarak dünyanın en küçük çizgi filmini çektiler. Hatta bir gün bir araştırmacı tek bir atomu öyle bir fotoğrafladı ki o nokta neredeyse çıplak gözle bile seçilebiliyordu. Ama burada dürüst olmak lazım. O fotoğrafta gördüğünüz parlak nokta atomun kendisi değil. Atomun üzerine saçtığı ışık. Atomun gerçek boyutu halen görebileceğimizin çok altında. Yani onu yakaladık ama yine tam olarak göremedik. Burada durup şu soruyu soralım. Madem her engeli aştık, neden halen sonsuza kadar yaklaştırıp atomun gerçek yüzünü göremiyoruz? Çünkü atomun içine indiğinizde görmek diye bir şey kalmıyor. Atomun çekirdeğinin etrafında dönen elektron sandığımız gibi minik, katı bir bilye değil. Belli bir yerde durmuyor. Onu ancak bir olasılık bulutu olarak tarif edebiliyoruz. Yani bir elektronun fotoğrafını çekmek istediğimizde çekecek keskin bir yüz yok. Sadece bir ihtimal sisi var. Üstelik bunun çok daha derin bir sebebi var. Doğanın en temel kurallarından biri şöyle diyor. Bir parçacık düşünün. Nerede olduğunu tam bilmek mi istiyorsunuz? O zaman nereye, ne hızla gittiğini bilmelisiniz. İkisini birden tam kesin olarak bilmek mümkün değil. Buna belirsizlik ilkesi deniyor. En kusursuz cihazı yapsanız bile bu sınır kalır. Çünkü bu evrenin bir kuralı. Yine de insanlık durmadı. Daha da derine zorladı. Bugün elimizdeki en keskin görüntüler atomları 15-20 pikometre inceliğinde ayırt edebiliyor. Bu o kadar küçük bir ölçek ki geriye kalan tek bulanıklık kaynağı atomların kendi titremesi. Artık görüntümüzü mercek bozmuyor. Teknoloji bozmuyor. Onu bozan tek şey atomun soğuktan bile titremesi. Sınıra bu kadar dayandık. Peki en dip nerede? Teoride bir taban var. Akıl almayacak kadar küçük bir ölçek. Ama işin gerçeği şu. Oraya asla bakamayız. Orada bildiğimiz fizik tamamen susuyor. Hatta o noktada gerçekten bir en küçük var mı onu bile bilmiyoruz. Ve belki de en çarpıcısı şu. Atomun içini, protonun derinini bugüne kadar hiç görmedik. Oraya hiçbir fotoğraf ulaşmadı. Bildiğimiz her şeyi parçacıkları korkunç hızda çarpıştırarak ve dağılan parçaları, dağılan kırıntıları okuyarak çıkardık. Yani en küçüğü görmüyoruz. İzinden okuyoruz. Başa dönelim. O balıkçı deliklerinden balık kaçan ağıyla başlamıştı. İnsanlık ne yaptı? Daha büyük bir ağ aramadı. Önce ışığı bıraktı. Elektrona geçti. Sonra bakmayı bıraktı. Dokunmaya geçti. Ve en sonunda yeterince yaklaştığında görmek diye bir şeyin artık orada olmadığını fark etti. Aslında bu hikaye sadece atomun değil, insan aklının hikayesi. Bir duvara her toslayışımızda o duvarı aşmak için bir alet değil, soruyu değiştirdik. Daha güçlü nasıl bakarım diye sormayı bırakıp bakmak gerçekten ne demek diye sorduk. Evreni anlamak için ona daha çok bakmadık. Bakmanın ne olduğunu yeniden öğrendik.